8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi misafirimiz romatoloji uzmanı, uzman doktor Nesrin Şen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, sağ olun hocam. Hocam romatizma nedir? Romatizmal hastalıklar nelerdir? Bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Romatizmanın kökü Romo, Yunanca'da akış, hareket demek. Dolayısıyla romatizma eklemlerin hareketinden kaynaklanarak eklemler, kaslar ve ligamanların rahatsızlıklarından köken alarak tanımlanmış bir terimdir. En çok eklem hastalıklarını içermektedir. İltihabi olan ve iltihabi olmayan romatizma olmak üzere iki grupta sınıflandırabiliriz romatizmal hastalıkları. İltihabi olmayan romatizmal hastalıklar en sık bildiğimiz kireçlenme, osteoartrit, eklemlerin yıpranması sonucu oluşan tablodur. İltihabi olan romatizmal hastalıklarda FMF yani ailevi Akdeniz ateşi, romatoid artrit, ankilozan spondilit, lupus gibi ve yüzlerce hastalık var. Kanda iltihabi değerlerin yükselmesiyle seyreden romatizmal hastalıklar. Hocam şimdi eklem ağrısı olan herkesten bunu çok duyarız biz işte. Benim romatizmam var veya bir tanı konulmasa bile halk arasında da bu deyim çok fazla. Ben eminim size de bir sürü böyle hasta belki gereksiz yere bunun için gönderiliyordur. Normalde her eklem ağrısı bir romatizmal hastalığa işaret eder mi? Etmez. Özellikle nemli havalarda böyle büyüklerimiz yağmur yağacak, dizlerimde romatizma var diye tanımladıkları tablo aslında eklemlerin kireçlenmesi. O genelde iltihabi romatizmal hastalık değil, eklemlerin yaşla birlikte yıpranmasıyla oluşan tablodur. Ama eklemde o ağrıyla birlikte şişlik, ısı artışı olması, birden fazla eklemde olmasıyla romatizmal hastalığı düşündürür. Hocam peki kandaki iltihabi durumun yüksek olması romatizmal hastalık var mı düşüncesini ön plana getiriyor mu? Evet, bununla ilgili de polikliniğe çok hastamız geliyor. Kanda en sık iltihabi belirteçler sedimentasyon değeri ve CRP değerinin yüksek olması. Bu değerlerin bir defa yüksekliği romatizma dedirtmez. Vücuttaki herhangi bir inflamasyon durumunda yükselir bu değerler. Örneğin bir farkında olmadan idrar yolu enfeksiyonu geçiriyordur, viral bir enfeksiyon vardır, diş etlerinde, dişte bir apse vardır. Hasta bunun farkında değildir ama kanda sedim CRP değeri yükselebilir. Dolayısıyla bir kez yükseklik romatizma dedirtmez. Önemli olan titrenin yükseliyor olması, tekrarlayan kontrollerde yükseliyor olması ve sınırda yükseklikler değil. İltihabi romatizmal hastalıklarda ciddi normalin 4-5 katı daha da yüksek değerlerde yükseklikler oluyor. Böyle sınır mesela 5 ise 6 olması çok bizi romatizmal durum düşündürmez. Laboratuvar testler bizim için tanıda yardımcı testlerdir. Asıl önemli olan muayenemizdir. Muayenede aktif artrit, aktif iltihabi bir eklem tutulumunun olması yanı sıra bu değerlerin yüksekliği bize romatizmayı düşündürür. En sık romatoid faktör, ASO yüksekliği gibi çok sık yapılan tahliller de vardır. Mesela romatoid faktör pozitif olması romatizmal hastalık dedirtmez. Çünkü normal bireylerde de %5-10 oranında pozitif olabilir. Evet. ASO yüksekliği de streptokok denilen bir bakteriyel enfeksiyon geçirdiğini gösterir. Kesinlikle akut romatizmal ateş olduğunu düşündürmez. O nedenle laboratuvarlar evet bize tanıda yardımcı ama asıl tanı yöntemimiz fizik muayene. Peki hocam bu romatizmal hastalıklar aslında yani bildiğim kadarıyla zaten sadece eklemleri tutan rahatsızlıklar değil. Evet. Bunlar vücudun başka organlarını da tutuyor. Doğru değil mi? Evet. Yani nerelerde en çok bunları görebiliyoruz? Yaygın olarak eklem tutulumunu biliyoruz ama vücuttaki tüm
dokuları tutabilir, tüm organları tutabilir. Cilt döküntüsüyle karşımıza gelebilir. Böbrek tutulumu, akciğer tutulumu, göz tutulumuyla bizim karşımıza gelebilir. Sinir sistemi, nörolojik tutulumla karşımıza gelebilir. Vücuttaki inflamasyonun olduğu bölgeye göre eğer ciltte bir inflamasyon, iltihap varsa cilt döküntüsüyle karşımıza geliyor. Tüm vücudu, tüm organlarımızı tutabilir. Hocam bir de az önce bahsettiğiniz konunun arasına geçti. Genelde işte yaşlılar yağmur yağdığında eklemlerim ağrıdı, yağmur yağacak vesaire diyor. Bu yaşlı hastalığım romatizma yoksa belli yaş grubunda mı oluyor yoksa her bireyde olabilir mi? Şimdi o büyüklerimizin söylediği olay osteoartrit, eklemlerin yıpranması. Dolayısıyla yaşla ya da eğer eklemine çok yükleniyorsa biraz daha erken yaşlarda görülebilir. Ama iltihabi romatizmal hastalıklar tüm yaşlarda görülebilir. Çocukluk yaşlarında da görülmekte. Erişkinlerde başlangıç yaşı 20 ile 40 yaş arası. Bunda da hormonal etkinin olduğunu belirten çalışmalar var literatürde. Dolayısıyla ileri yaşlarda değil, tam aksine iltihabi romatizmal hastalıklar daha 20 ile 40'lı yaşlar, daha erken yaşlarda başlayabilir. Burada önemli bir konu da genetik geçiş. Yani romatizmal hastalığı olan ebeveynlerin bir korkusu, benim çocuğumda da olabilir mi? Veya işte annemden babamdan mı aldım durumu olur ya. Gerçekten böyle bir genetik geçiş söz konusu mu? Genetik geçiş olan en önemli, Türkiye'de de en sık gördüğümüz hastalık ailevi Akdeniz ateşi. Ama ailevi Akdeniz ateşi olan kişiler evlenebilir, çocukları da olabilir. Bu konuda endişelenmesinler. En büyük soru bu, en büyük endişeleri bu. Evet, genetik olarak geçiş var ama herkeste etkilenme aynı olmuyor. Dolayısıyla genetik olarak taşıyor ama hastalık bulgusu olmuyor. Dolayısıyla etkilenmenin derecesi belirtiyor. Akdeniz ateşli annenin bir çocuğu ailevi Akdeniz ateşi olabilir, bir çocuğu olmayabilir. Diğer romatizmal hastalıklarda da hastalığın ortalığa çıkmasında genetik yatkınlık rol oynuyor. Bununla ilgili bazı genetik genler, lokuslar bildirilmiş. Ama %100 çocukta ya da kardeşlerde olacak diye bir şey söz konusu değil. Ama normal popülasyona göre o kişilerde romatizmal hastalık görülme oranı biraz daha risk artıyor. Hocam peki romatizmanın tedavisi nasıldır? İlaçla mıdır, egzersizle midir? Nasıl ilerleniyor bunun tedavisinde? Onlardan da bahsedelim. Tabii ki. Şimdi çok şanslıyız. Tıp çok hızlı ilerliyor ve çok güzel romatizmaya yönelik biyolojik tedavilerimiz var. Dolayısıyla biz bu tedavilerle gerçekten hastalıkları baskılayabiliyoruz ve hastaların yaşam kalitesini yükseltebiliyoruz. Egzersiz, evet, romatizmal hastalıklarda egzersiz akut alevli dönemde değil ama daha sonraki dönemde yaşam kalitesini arttırmakta çok önemli rol oynuyor. Özellikle ankilozan spondilit isimli omurgayı tutan romatizmal hastalıkta egzersizin çok büyük rolü var. Peki romatizmal hastalık için ilaç kullanıldığında belli bir süre kullanılıp bırakılıyor mu yoksa hayatı boyunca kişi kullanmak zorunda mı? Romatizmal hastalıkları bizim amacımız hastalığı baskılamak. Maalesef bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi ilacı içip tamamen hasta iyileşmiyor. Dolayısıyla ilaçları idame ettirmemiz lazım, devam etmemiz lazım. Birden kesmemek gerekiyor. Hastaların yaptığı en büyük yanlış burada. İyileştiğini hissettiği anda ilacı kesmesi. Böyle durumda hastalık tekrar alevlenebiliyor. Dolayısıyla romatizmal ilaç kullanan hastalar doktor kontrolünde belli kriterlerimiz var. Onlara bakarak, işte kan değerlerine, muayene bulgularına bakarak doz azaltarak ilaçları kesebiliriz ama tamamen kesmiyoruz. Özellikle kortizon. Hastalarımız hem çok korkuyor kortizon almaktan ama onu da bırakamıyorlar maalesef. Dolayısıyla ağrısı olduğunda kortizonu içip
Ağrısı olmadığında bırakması riskli bir durum. Onun dozunu yavaş yavaş miligram azaltarak kesiyoruz biz. Bu konuda hastalarımızı uyarmak istiyorum. Kortizon eğer kullanıyorlarsa lütfen doktorlarının önerdiği şekilde kessinler, birden bırakmasınlar. Evet, bu kortizon konusunda çok böyle ciddi bir yanılgı var aslında. Evet. Yani biz de pek çok alanda kullanıyoruz ama nedense herhalde internetten de kaynaklanan böyle bir şey var. Ben şimdi ilaçlarla ilgili bir de gebelik durumunu sormak istiyorum. Evet. Bu önemli çünkü. Yani düzenli ilaç kullanmak zorunda kalan hanımlar için gebe kaldıklarında bunu kesmeliler mi veya bunun için bir düzenlemeniz var mı? Evet. Romatizmal hastalığı olan ve çocuk planlayan bir hastada ilk hedefimiz hastalığını baskılamak. Ve kullandığımız ilaçların bir kısmı, mesela leflunomid isminde bir ilacı kestiğimizde 2 yıl gebe kalmaması gerekiyor. Böyle özellikleri var ilaçların. Dolayısıyla hastanın hastalık şiddetine göre biz tedavimizi önceden planlıyoruz. Hastalığı baskıladıktan sonra ve hastaya ve bebeğe zararı olmayan ilaçlarımız var. Onlarla baskıladıktan sonra hasta gebelik planlayabiliyor. Gebelikte de kullandığımız bazı ilaçlar var. Onlarla devam ediyoruz. Özellikle yine bir noktanın altını çizmek istiyorum. Ailevi Akdeniz ateşi olan hastalar ömür boyu kolşisin kullanıyorlar. Ve gebelikte kolşisinin kesilmemesi öneriliyor. Gebe kaldıklarını duydukları anda kolşisini kesiyorlar maalesef. FMF atağı kolşisini kullanmaktan daha riskli bir durum olduğu için gebelikte kolşisinin kesilmemesi, diğer ilaçların da doktor kontrolünde ona uygun dozlarda uygulanması uygun olur. Yani bir kişi bir kere romatizmal bir hastalık görüldüğü zaman, yani benim hani izleyiciler de daha rahat anlasın diye söylüyorum. Hipertansiyon gibi, şeker hastalığı gibi aslında ömür boyu takip edilmesi gereken bir süreç ve sizin yönetiminizde olması gereken bir süreç, değil mi hocam? Evet. Çünkü romatizmal hastalık vücutta bağışıklık sisteminin yanlış çalışması sonucu oluyor ve bunu tetikleyen farklı faktörler olabilir. Araya giren bir enfeksiyon, araya giren bir stres durumu olabilir. Yani yok olmuyor hastalık. Herhangi bir durumda, bağışıklık sisteminde herhangi bir durumda tekrar alevlenebiliyor. Dolayısıyla iltihabi romatizmal hastalık tanısı koyduğumuz hastaları hastalığın şiddetine ve kullandığı ilaçların düzeyine göre düzenli takiplere, hani 1 ay da olabiliyor, 6 aya kadar da uzayabiliyor, takiplerini mutlaka öneriyoruz. Şimdi Alevi Akdeniz ateşi deyince, içinde Akdeniz olunca bölgesel bir şeymiş gibi anlaşılıyor ama bunu da sormak istiyorum size. Bizim Türkiye için şu bölgelerde daha fazla görüyoruz dediğimiz bir şey var mı? Hani şikayetleri hisseden ve o bölgelerden yaşayan ya da genetik geçişi orada olan insanlar için en azından bir açıklayıcı olsun. Ailevi Akdeniz ateşi söylenmesinin nedeni Türkiye ve Akdeniz bölgesindeki kişilerde ortaya çıkması. Türkiye'de daha çok Sivas, Orta Anadolu'nun doğusu ve kuzeyinde daha çok görülmekte ama tabii ki bu genetik olarak taşındığı için tüm Türkiye'de her şehirde olabilir. Böyle yani ama diğer Avrupa ülkelerine kıyaslandığında Türkiye'de daha sık görüyoruz. Peki FMF'li olan birisi, biraz önce bahsettiniz ya, hani evlilik aşamasına geldiğinde karşıdaki, yani eşi için, yani karısı veya kocası olacak kişi için bir takım testler mi yaptırmalı? Nasıl bu işin içinden sağlıklı bir şekilde çıkabilir? Evet, yani şöyle, FMF hastalığı bir özür değil, toplumsal bir kusur değil. Dolayısıyla bu tanıyı koyduktan sonra genç hastalara tanıyı koyuyoruz. Gerçekten psikolojik olarak bir çöküntü yaşıyorlar ve bazen dışlanıyorlar. Dolayısıyla yani tedavisi olan bir hastalık, korkmaya gerek yok, evlenebilirler.
çocuk düşündüklerinde çocuklarında genetik taramaya da gerek yok. Hani diğer genetik hastalıklar gibi çocukta, gebelikte genetik tarama testi yapılmıyor. Çünkü genetik olarak taşınsa bile hastalık bulgusu göstermeyebilir. Sadece sebebi bilinmeyen ateş, çok sık ateş, karın ağrıları oluyorsa çocuklarında o zaman daha dikkatli olmaları önerilmekte. O durumda genetik tahlil yapılır. Yoksa gebelik sürecinde ya da doğumdan sonra ya da evlilik aşamasında o yapılan genetik tahliller gibi genetik tarama yapılmıyor. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Çok Ben teşekkürler. teşekkür ederim. Ağzınıza Çok sağlık. faydalı Çok bilgiler teşekkür verdiniz. ediyorum. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Sağ olun hocam. Evet, 8'e Sağlık'ta bugünkü misafirimiz romatoloji uzmanı, uzman doktor Nesrin Şenidi. Kendisiyle romatizma nedir, tanı ve tedavi süreçlerinden bahsettik. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.